İsmi Prahlad Jani. 13 Ağustos 1929 Hindistan doğumlu. Yani şu an 91 yaşında. Prahlad Jani neredeyse 80 yıldır hiçbir şey yiyip içmediğini iddia ediyor. Daha da ilginci, 2003 ve 2010 yılında yapılan bir takım testler ve gözlemler de onun bu iddiasını doğruluyor. Bu adam 80 yıldır hiçbir şey yemeden nasıl hayatta kalabiliyor? Prahlad Jani 1929'da Mehsana'nın Prida köyünde dünyaya geldi. Henüz 7 yaşındayken Gujarat eyaletindeki evini terk etti ve doğaya kaçtı, ormanlara. 8 yaşına kadar ne yaptığı bilinmiyor. Tahminlere göre bir yerden bir yere sürüklenip durdu. Hayatta kalabilmek için ufak tefek işler yaptı ve kalan zamanını da doğada geçirdi. Jani 8 yaşındayken radikal bir değişim yaşadı. Bu manevi bir değişimdi ve bu değişim öyle bir değişimdi ki onu yemeğe ve suya ihtiyaç duymadan 80 yıldan fazla bir süre hayatta tutmayı başardı. Jani'ye göre 8 yaşındayken ilahi bir güç tarafından kutsanmıştı. Kendisi o günden beri Hint mitolojisindeki kutsal ana Durga'nın yolundan gitmeye devam ediyor. Durga, Hindizm'deki en üstün tanrıça formudur. Tasvirinde bir aslan üstündedir ve onu sürer. Birden fazla kolu vardır ve kollarında ölümcül silahlar taşır. Elleri mudra şeklindedir. Jani, yıllar önce Ulu Tanrıçanın ona bir sıvı verdiğini, bu sıvı sayesinde damaktan aşağıya düşen yiyecek ve içeceklere ihtiyaç duymadan yaşadığını söylüyor. Ona göre her şey bu kadar basit. Şaşırılacak hiçbir şey yok. Bu gayet normal. 1970'den beri Gujarat yağmur ormanlarındaki bir mağarada keşiş olarak yaşıyor. Her gün saat sabah 4'te uyanıyor ve zamanın çoğunu meditasyon yaparak geçiriyor. Bu onun en mutlu olduğu saatler. İnsanların yemek yemeden vücutlarındaki protein stoklarını kullanarak haftalarca yaşaması mümkün. Ancak uzmanlara göre ortalama bir insan su içmeden 2 ya da 4 gün yaşayabilir. Oysa Prahlad Jani 80 yıldır bu şekilde yaşadığını iddia ediyor. Jani üzerinde kırmızı elbisesi, burnunda halkası, omuzuna kadar uzanan saçları ve elbisesinin üzerindeki desenleriyle ilginç bir görünüme sahip. Onu Mataji ya da İlahi diye çağırıyorlar. Damağında bulunan delik sayesinde yemek ve su olmadan yaşayabildiğine inanıyor. O adeta bir bitki gibi yaşıyor. 2003 yılında Hindistan'daki hastaneler zinciri Sterling hastanelerin birisinde Doktor Sudhir Shah ve Ahmedabad 10 gün boyunca Jani'yi gözlemledi. Jani bu 10 günü kilitli bir odada yalnız başına geçirdi. Doktorlar 10 gün boyunca Jani'nin idrar ya da dışkı çıkarmadığını, ancak idrarın mesanede oluştuğunu tespit ettiklerini söylediler. Hastane sözcüsü Jani'nin fiziksel olarak gayet normal olduğunu, böyle bir şeyin nasıl mümkün olduğunu hala anlayamadığını açıkladı. Doktorlar Prahlad'ın bu sıra dışı hayatta kalma yeteneğini doğrulamışlardı. Ancak bu çalışmalar bilimsel bir dergide yayınlanmadı. Gözlemlere dair birçok kanıt hala şüpheli. Çalışma sona erdiğinde akıllarda şüphe uyandıran birçok detay vardı. Ama belki de en önemlisi Jani'nin çok az bir kilo vermiş olmasıydı. Tahminen 200 gram. Sadece 10 günde 200 gram verdiyse 80 yıldır hiçbir şey yemeden nasıl hayatta kalabilmişti? Jani ikinci sınavını 22 Nisan 2010'da verdi. DIPAS, Hindistan devletine bağlı fizyolojik ve biyomedikal araştırmalar yürüten bir enstitü. Delhi'de bulunan merkezde ekstrem çalışmalar yürütülüyor. Özellikle insan performansını artırmak için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Nisan 2010'da bu merkezin misafiri Jani'ydi. Merkezdeki 35 uzman Jani'yi gözlemledi ve bir takım testlere tabi tuttu. 2003 yılındaki çalışma onların dikkatini çekmişti. Jani tam da aradıkları insandı. Merkez, Sterling Hastanesi'ndeki görevli doktorlardan Jani'ye yaptıkları testlerin kopyalarını istediler. Hatta çalışmaya katılmaları için onları Delhi'ye davet ettiler. Ekip, Prahlad'ın insanlığa büyük katkılar sağlayacağını düşünüyordu. Hayatta kalma savaşı verenler, askerler, felaket kurbanları ve astronotlar ve daha birçoğu için önemli katkılar sunabilirdi. Uzmanlar 6 Mayıs 2010'a kadar süren çalışmalarda Jani'yi her gün muayene ettiler. Kan testleri ve tarama işlemi yaptılar. Jani bu kez 7/24 gözetim altındaydı. Hem kameralar onu izliyordu hem de uzmanlar yanından bir an olsun ayrılmıyorlardı. Her şey
7/24 kayıt altına alınmıştı. Johnny kapalı bir odada güneş ışığı olmadan 15 gün gözetim altında kaldı. Bu 15 gün içerisinde Johnny'nin sıvıyla teması sadece 5. günde gerçekleşti. Onda da musluğa gitti ve sadece gargara yaptı. Johnny tuvalet ihtiyacı duymadığını söylemişti. O yüzden odadaki tuvaletin kapısı 15 gün boyunca hiç açılmadı. Johnny hiçbir şey yemedi ve tuvalete gitmedi. Sıvı almadan, yemek yemeden ve tuvalete gitmeden geçen bir 15 gün onun ortaya attığı bu inanılmaz iddiayı doğruluyor gibiydi. 15 günün sonunda yapılan bütün tıbbi testler normal çıkmıştı. Hazırlanan raporlara son derece sağlıklı olduğu notu düşülmüştü. Daha da ilginci, biyolojik yaşı sadece 40 çıkmıştı. Bu normal yaşının yarısıydı. Uzmanlar leptin ve ghrelin yani tokluk ve açlık hormonu düzeylerine baktıklarında açlık ve susuzluğa karşı aşırı bir uyum geliştirdiğini fark ettiler. Metabolik atığın vücuttan nasıl uzaklaştırıldığı, beslenmediği halde nasıl enerji elde ettiği ve hidrasyon yani sıvı desteği durumunu nasıl koruduğu tam bir gizemdi. İlerleyen zamanlarda bu konuları daha detaylı incelemek ve daha kapsamlı bir çalışma ortaya koymak istiyorlardı. Harvard İnsani Girişimi, dünya çapında insani müdahale bilimini ve uygulamasını geliştirerek savaş ve felaket durumlarında insan acısını hafifletmeye görev edinmiş bir girişim. Dr. Michael Van Rooyen, yetersiz beslenen insanların vücut kaynaklarını hızla tüketerek böbrek yetmezliğine neden olduğunu ve kalp yetmezliğine yol açtığını belirtmişti ve bu raporların kabul edilemez olduğunu açıklamıştı. Bu raporlar gerçeklikten çok uzaktı. Bir insanın sadece bir gün bile hiçbir şey yemeden ve içmeden durması bile son derece tehlikeliydi. İnsanların güç kazanabilmesi, enerji elde edebilmesi için kesinlikle besinlere ihtiyaçları vardı. Beslenme konusunda uzman araştırmacı Peter Clifton da bu çalışma sonuçlarına inanmıyordu. Ona göre Johnny gözetim altındayken birden fazla kez banyoya girmişti ve bu da hile yaptığını gösteriyordu. Bir insanın 15 gün su içmeden hayatta kalması olacak şey değildi. Mistik figürleri taklit ederek bu tür eylemlere girişen insanların hayatta kalması imkansızdı. Hintli yazar Sanal Edamaruku da 15 gün süren araştırmanın video kayıtlarını izlediğini, Prahlad Johnny'nin birçok kez kamera açısından çıktığını iddia etmişti. Güneşten faydalanması için birçok kez odayı terk etmesine izin verildiği söyleniyordu. Edamaruku'ya göre gargara yaparken ya da yüzerken yetersiz bir şekilde incelenmişti. Bu açıklamalardan sonra Sanal Edamaruku'nun 2003 ve 2010 yılında testlerin yapıldığı bölgelere erişime engellendi. Prahlad Johnny bu alanda tek değil. Onun gibi hiçbir şey yemeden ve içmeden hayatta kaldığını söyleyen insanlar var. Bu insanlar kendilerini ototrof olarak isimlendiriyorlar. Bu terim kendi yiyeceğini üretebilen organizmalar anlamına geliyor. Rus ototrof Irina Novashilova kendisini şöyle ifade ediyor. Bu yaşam uzun yıllar önce keşfedilmiş. Bu şekilde yaşayan insanlar var. Başta Vernadsky olmak üzere bazı Rus filozoflar insanların yemek yemeden yaşayabileceklerini düşünüyorlardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.